Hayatı boyunca güzel bir ev ve çocukları olan iyi bir koca bulmayı hayal etti. Küçüklüğünden beri annesinin tavsiyelerini dikkatle dinledi. Bir kocanın ilgisini çekmeyi umarak yemek pişirmeyi ve temizlik yapmayı öğrendi. Erkekler ona her zaman gülümsedi ve başını salladı. Asla sesini yükseltmez, müstehcen giyinmez ve fikirlerini çok sert bir şekilde ifade etmezdi. Düzenli olarak kiliseye gider, tevazu gösterirdi. Bir koca bulmak için kendisinden beklenen her şeyi yaptı. Ancak tüm çabalarına rağmen 30 yaşına geldiğinde Nang hala evli değildi. Kasabanın düğünleri her gün yapılıyordu. Okul arkadaşları yurt dışından dönen zengin erkeklerle evleniyor, onun bakımına yardım ettiği genç kız ondan önce evleniyordu. Bu durum ona bir yarış gibi geliyordu. Her gün başka biri evleniyor ve o, nesi olduğunu merak etmeye başlıyordu. Çirkin olmadığını biliyordu ve annesinin öğrettiği gibi her şeyi doğru yapıyordu. O halde neden hiçbir erkek onunla evlenmek istemiyordu? Bir gün, Nang arkadaşının düğününde tuvaletten dönerken bazı konuşmalara kulak misafiri oldu. Arkadaşları onunla dalga geçiyorlardı, fısıldaşıp gülüyorlardı. Hiçbir erkeğin onu istemediğini, kocası olmadan yaşlanacağını söylüyorlardı. Bu onu çok üzdü. O gece odasında oturdu ve Tanrı'ya bir an önce bir koca vermesi için dua etti. Artık belirli bir tür koca hayal etmiyor, sadece herhangi bir erkeği istiyordu. Zengin ya da fakir, görgülü olup olmaması umrunda değildi. Sadece bir koca istiyordu ki insanlar onun hakkında fısıldaşmayı bıraksın. O gece Tanrı'ya haykırdı, "Tanrım, lütfen bana herhangi bir kocanın yapacağı bir koca gönder." Birkaç gün sonra marketten dönüyordu. Annesine yemek pişirmek için sebze almaya gitmişti. Dalgınlıkla neredeyse araba çarpıyordu. Çığlık attı. Araba durunca yere düştü, kalbi o kadar hızlı atıyordu ki bir an canlı mı ölü mü olduğundan emin olamadı. Yerde yatarken kafasındaki karışıklıktan dolayı acıyı hissedemedi. Arabanın sahibi arabadan indi ve ona koştu, sıkıcı bir şekilde özür diledi ve Nanga'ya kalkmasına yardım etti. Neredeyse onu ezecek olan adama baktı ve onun ne kadar yakışıklı olduğuna şaşırdı. Koyu tenli, bakımlı sakallı ve zengin olduğunu gösteren güzel bir aba giyiyordu. Gülümsemesi sıcaktı ve gözleri nazikti. Nang ona bakmaktan kendini alamadı. Onu evine bırakmayı teklif etti ve reddettiğinde ısrar etti. Onu evinin önüne bıraktı ve şöyle dedi, bütün gece onunla ilgilenmesi gerekiyordu. Nang, adamı düşünmeden duramıyordu. Ne zaman aklına gelse yüzüne bir gülümseme geliyordu. Onun ayrıntılarını sormadığına pişman olmuştu. O kadar şoktaydı ki adını bile sormayı unutmuştu. Nang'ın bir görüntüsü kalbinin hızlı atmasına neden oldu. Ertesi hafta onu bir daha asla göremeyeceğini bilerek üzüntüyle iç çekti. Aydınlık soyunma odasında Nang'ın arkadaşlarından biri evleniyordu. Kahkahalar vardı ve kasabanın en ateşli zengin adamı hakkında konuşuluyordu. Kız dedi ki, şehre yeni gelmişti ve bir petrol kralıydı. Kasabadaki kızlara verdikleri tek şey onun karısı olmak istiyordu. İyi haber, kasabanın hanımlarıyla tanışmak için düğüne geleceğiydi. Kızlar bu yüzden çok güzel giyinmişlerdi. Tüm bekar bayanlar iş adamının dikkatini çekmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hatta bazı evli bayanlar bile zengin iş adamının düğün mekanına girdiği söylentisi üzerine onu etkilemeye çalışıyorlardı. Nang başını kaldırdı ve neredeyse onu ezecek olan adamı görünce şok oldu. Kalbi yeniden hızlı atmaya başladı ve tanıdık bir gülümseme yayıldı. Tüm kadınları önünde sıraya dizdi ve Nang'a doğru yürüdü. Yanında durduğunda kalbi neredeyse erimişti. Bir beyefendi gibi eğildi, elini öptü ve dans teklif etti. Bütün kızlar ağızları açık baktı. Kıskançlık yüzlerinde yazılıydı. Nang, onunla dalga geçen kızların onu seçtiği için muzaffer hissediyordu. Akşam boyunca onun kollarında dans etti. Diğer hanımlar ise kıskançlıkla izliyordu. Adamın adı Bona'ydı. Bu bir peri masalı gibiydi.
O günden sonra aralarında tatlı bir aşk başladı. Bona, Nang'ı lüks yerlere ve partilere götürdü, zengin arkadaşlarına gösteriş yaptı. 2 hafta içinde ona evlenme teklif etti. Bu çok hızlıydı ama kimin umrundaydı ki? Nang, evlenme teklifini kabul etti ve büyük bir düğün planlamaya başladı. Düğünleri kasabanın konuşması oldu. Büyük, cömert ve herkesin katıldığı bir düğündü. Herkese yetecek kadar yiyecek ve içecek vardı. Ülkenin her yerinden önemli insanlar düğüne katıldı. Bona, gösteriş yapmayı severdi. Masalsı düğünlerinin fotoğrafları sosyal medyada her yerdeydi. İnsanlar ona saygı göstermeye başladı. Eskiden ona tepeden bakanlar şimdi ona Madame Bona diye hitap ediyorlardı. Hayatı çok kolaylaşmıştı. Bona, Nang'dan işini bırakmasını istedi. Artık ona ihtiyacı yoktu. Maaşları evlerini büyük ve güzel yaptı. Tıpkı hayal ettiği gibi hizmetçiler, arabalar, güzel elbiseler, gösterişli mücevherler ve sosyeteden yeni arkadaşları vardı. Her şeye sahipti. Geceleri diz çöküp iyi şansı için Tanrı'ya şükrederdi. Evliliklerinin ilk birkaç ayı mükemmeldi. Bona sabırlıydı ve ona hem toplum içinde hem de evde bir prenses gibi davranıyordu. Nang hamile kaldığını öğrendiğinde Bona ona bir araba aldı. Hamileliğinin 6. ayında Bona'nın davranışları değişmeye başladı. Sürekli bebeğin ne zaman geleceğini soruyordu. Sabırsızlanıyordu. Bir akşam yemekten sonra oturma odasında haberleri izliyorlardı. Nang, ayaklarını Bona'nın kucağına koyup karnını okşarken, Bona aniden durdu ve tanımadığı bir sesle karnına bağırdı. "Acele et ve dışarı çık, seni küçük zaman kaybı." Nang, dehşet içinde geri çekildi. Bona'nın yüzü daha önce hiç görmediği bir şekilde bükülmüştü. Karnını işaret ederek, "Senden önce bir iş kadını var, acele etsin ve çıksın," dedi. Sonra kapıyı arkasından çarptı. Nang uzun süre orada durdu, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bona o gece dışarıda kaldı ve ertesi sabah geri döndüğünde özürlerle doluydu. Başına ne geldiğini bilmediğini söyledi ve bunun bir daha olmayacağına söz verdi. Yalvardı ve yalvardı, ta ki Nang onu affedene kadar. Nang'ın doğuma başladığı gün Bona o kadar heyecanlandı ki onu hastaneye götürdü ve doğumhaneye girmek istedi. Ancak ebeler ondan dışarıda beklemesini istediler. Bona, doğumhanenin kapısında ayak parmaklarının ucunda zıplıyordu. 1 saat sonra ebeler bebeği Nang'ın kollarına verdi. Sağlıklı bir erkek bebek doğurmuştu. Oğluna sevgiyle baktı. O kadar güzeldi ki kalbi sevgiyle doluydu. Tam o sırada doğumhanenin kapıları açıldı ve Bona içeri girdi. Nang ona yorgun ama mutlu bir gülümsemeyle baktı. Ancak Bona kapıda duruyordu. Nang'a ve yeni doğan bebeğe bakmıyordu. Gözleri ebenin elinde tuttuğu bir şeye odaklanmıştı. Yüzü taş soğuktu. Duygusuz bir şekilde ebenin elindeki plasentayı almak için odanın karşısına yürüdü. Ebeler onun isteği karşısında şok oldular ve birbirlerine baktılar. Bona sinirlenerek kendini tekrarladı. Ebe, bunun etik olmadığını söyleyerek ona meydan okudu. Bona'nın bakışları öldürücüydü ve ebe plasentayı ona teslim etti. Bona'nın elleriyle plasentayı parçaladığını gören Nang dehşet içinde haykırdı. Bona, parçalara ayrılmış plasentayı yerde bırakıp odayı terk etti. O gece Bona geri dönmedi. Nang oğlunu kucağında tutarak onun gelişine sevindi, ama Bona'nın rahatsız edici davranışları aklından çıkmıyordu. Şeytani yüz ifadesi tekrar gözünün önüne geliyordu. Ertesi gün Bona geri döndüğünde özür dilemedi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Nang sormak istiyordu ama cesaret edemedi. Bona'nın doğumdan sonra plasenta ile ilgili davranışını anlattığı arkadaşları ona Bona'nın bir ruh hastası olduğunu söylediler. Ancak o, Bona'yı her zaman savundu. Nang, Bona'nın normal bir adam olmadığını fark etti. Bona çok fazla seyahat etmeye başladı ve haftalarca geri dönmediği oluyordu. Nang evde oğluyla yalnız kalıyordu. Hayatı sosyal medyada çok mükemmel görünüyordu ama evde yalnızdı ve oğluyla ilgileniyordu.
Oğlunu çok seviyordu ama kendini yalnız ve terk edilmiş hissediyordu. Bona, onunla ilgilenmeyi bırakmıştı ve aralarındaki ilişki eskisi gibi değildi. Nang, Bona'nın ilgisini yeniden kazanmak için çabalıyordu ama Bona ondan uzaklaşıyordu. Nang'ın arkadaşları ona Bona'nın başka bir kadınla birlikte olduğunu söylüyorlardı ama o bunu kabul etmiyordu. Ancak Bona'nın davranışları gittikçe daha da tuhaflaşıyordu. Bir gece Bona eve döndüğünde Nang, onun kıyafetlerinde kan lekeleri gördü. Bona ona sert bir bakış attı ve kıyafetlerini çıkarıp banyoya gitti. Nang, Bona'nın gizemli davranışlarından korkmaya başlamıştı. Bir gün Bona evde yokken onun odasına girdi ve çekmecelerini karıştırdı. Çekmecede bir kutu buldu ve içine açtığında içindeki şeyler onu dehşete düşürdü. Kutuda çeşitli büyü malzemeleri, tüyler, kemikler ve kanlı bezler vardı. Nang, Bona'nın bir büyücü olduğunu ve karanlık güçlerle uğraştığını anladı. Hemen kutuyu yerine koyup odadan çıktı. Oğlunu alıp annesinin evine gitmeye karar verdi. Nang, annesine Bona'nın yaptıklarını anlatınca annesi ona Bona'dan hemen ayrılmasını söyledi. Nang, Bona'yla yüzleşmeye karar verdi. Bona eve döndüğünde Nang ona kutuyu bulduğunu ve onun bir büyücü olduğunu bildiğini söyledi. Bona, ona soğuk bir gülümsemeyle baktı ve her şeyi itiraf etti. Nang'a onu sevdiğini ama aynı zamanda karanlık güçlerle de ilgilendiğini söyledi. Nang, Bona'nın gerçek yüzünü gördükten sonra ondan korkmaya başlamıştı. Bona, ona zarar vermeyeceğine söz verdi ama Nang ona güvenmiyordu. O gece oğlunu alıp annesinin evine kaçtı. Nang, annesinin evine sığındı ve Bona'dan boşanmak için avukata başvurdu. Ancak Bona, onu bırakmaya niyetli değildi. Nang'ın peşini bırakmadı ve onu sürekli tehdit etti. Nang, Bona'nın tehditlerinden korkuyordu ama oğlunu korumak için güçlü kalmaya çalışıyordu. Nang, sonunda Bona'dan boşandı ve yeni bir hayata başladı. Ancak Bona'nın karanlık yüzü her zaman aklının bir köşesinde duruyordu. Nang, hayatının geri kalanında Bona'nın ona yaptığı korkunç şeyleri unutamayacaktı. Nang, oğluyla birlikte yeni bir hayata başlarken, hayatının geri kalanında Bona'nın ona yaptığı korkunç şeyleri unutamayacaktı. Nang, oğluyla birlikte yeni bir hayata başlarken, hayatının geri kalanında Bona'nın ona yaptığı korkunç şeyleri unutamayacaktı. Ancak oğlunu korumak için güçlü kalmaya devam etti ve Bona'nın karanlık yüzünü geride bırakarak yeni bir başlangıç yaptı.